Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu akşam istek üzerine olan bir açılımla karşınızdayım. Bu açılımda niyet ettiğiniz kişilerin, aklınızda, kalbinizde olan kişilerin gerçekten hayatında birinin olduğunu bildiğiniz, emin olduğunuz insanlar için üçüncü kişi açılımı olacak. Lütfen şüphe ettiğiniz ya da videolardan izlediğiniz kadar bildiğinizle harekete geçmeyin. Burası bu alan gerçekten hayatında biri olduğuna emin olduğunuz insanlar için yapacağım bir okuma olacak. Videolar her zaman belirttiğim gibi zamansız niyetli. Siz ne zaman denk gelip izlerseniz o anın enerjileriyle en doğru bilgiler sizlere ulaşsın deyip hemen başlamak istiyorum. Açıkçası nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Her zamanki gibi mi yapalım? Bu tarafa aklınızdaki kişiyi alalım. Buraya üçüncü kişiyi alalım. Kartları kapalı mı seçelim? Bilemedim. Ama hemen kartlarımı karmak istiyorum. Sanırım kapalı alacağım bu sefer. Niyet ettiğiniz, kalbinizde olan insanın karşı tarafa emin olduğunuz, duygusal bir bağ içinde olduğunu bildiğiniz insana karşı gündeminde, düşüncelerinde neler var? Kalbinde neler var o insana dair? Ve son olarak o insana dair eylem planında neler var? Şöyle şuraya alayım. Düşünceleriyle olan kısma bir tane kart almak istiyorum. Gündemindeki, düşüncelerindeki, kalbiyle olan kısma bir tane almak istiyorum yine. Eylemleri kısmına da öyle. Yine ışık yol destesinden de birer tane almak istiyorum. Düşünceleri, duyguları, gündemi daha doğrusu kalp kısmına, eylemleri. İhtiyaç duyarsak yine birer tane kart alırız. Gündeminde, düşüncelerinde neler var karşı tarafa dair? Kalbinde neler var? Olası süreçteki eylem planlarında neler var? Farklı bir desteden de o hayatında olan bildiğiniz insan, sizin niyet ettiğiniz kişiye dair neler düşünüyor, gündeminde neler var? Kalbinde neler hissediyor, niyet ettiğiniz kişiye yönelik? Eyleminde neler var, niyetlerinde? Yedililer ön planda. Kişide tılsım yedilisi, daha doğrusu aklınızdaki kişide tılsım yedilisi göründü. Karşı tarafın kartında da değnek yedilisi var. Hangi kartlardan alalım? Yine birer tane ışık yolu destesinden alayım. Hatta ilk önce şundan alayım. Gündeminde neler var? Niyet ettiğiniz kişiye yönelik, kalbinde ve eyleminde. Gündeminde neler var? Kalbinde ve eyleminde. Birer tane de
Ay kehanetleri kartından almak istiyorum. Hatta şöyle birer tane alayım. İlk önce niyet ettiğiniz kişi için alıyorum bu kartlardan. Sonra diğer tarafa geçtiğim zaman onun için de seçeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Niyet ettiğiniz kişinin kısmı burası. Burası onun hayatında biri olduğunuzu bildiğiniz partnerin kısmı. Zor bir döngü sona ermek üzere kartınız geldi. Mücadele. Çatı kartı. Hemen bu kartları da açıyorum. Şöyle tutayım. Of, değişik değişik kombinasyon. Şeytan kartı, ay kartı. Aşıklar ve taze başlangıç. İlk önce gündemiyle ilerleyelim, düşünceleriyle ilgili. Valla bu alanda belli bir takım zorluklar yaşıyor olabilirler. Zor bir döngü sona ermek üzere. Yani mücadele gerektirici alanlar bir süre önce deneyimlemiş olabilirler. Belki çevresiyle belki bir aradayken düşmanlık görmüş olabilirler. Sanki burada beklenmedik bir değişim olmuş. Bir zorluk yaşamışlar açıkçası. Korkuları açığa çıkmış olabilirler. Yani dediğim gibi eğer siz beraberken bu alanı tercih ettiyse ya da öyle bir durum varsa burada da benzer bir durum söz konusu olmuş olabilir. Aranızdaki mesafeye rağmen hala bağlı tutan enerjiyi hissediyor. Belki bazılarınızın aklındaki kişiler şu an hayatlarında olan insanla bir ayrılık, bir zıtlaşma durumu yaşamış olabilir. Çünkü burada da hem bir bekleme hali söz konusu hem de tekrar bir karar verip onunla birlikte olsam bu taze bir başlangıcı belki onunla tekrar yapsam mı dediği bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın sanki burada böyle belki size yaşattıklarının bir benzerini deneyimlemiş olabilir. Ya da dediğim gibi ya aklınızdaki insan orada da uslu durmadı, orada da türlü türlü zorluklar yaptı, yaşattı o kişiye, insana. Sanki burada tekrar bir arada olmayı arzu eden ama sanki bu arzuları da nasıl olacak çok fazla bilemediği bir halde olabilir. Bakın yani çok manidar geldi. Bu kısımda bazıları gerçekten ayrılmış olabilirler. Bazıları hali hazırda bu süreci deneyimliyor olabilirler. Belki bazıları evlidir. Yani niyet ettiğiniz kişilerin yani bu bağ bozsam mı, evliliğimi kurtarsam mı yoksa bitirsem mi diye düşündüğü bir süreçten geçiyor sanki. Ya da bakın dediğim gibi bazıları gerçekten ayrılmış olabilir. Çünkü geri dönüp dönmeme konusunda bir kararsızlık yaşadığı bir süreçten geçiyor. Bununla ilgili size de bir takım haberler geliyor olabilir. Çünkü sanki bir şeyler dönüyor, bir şeyler duyuyor, biliyor ama çok daha hani ne yapsam, ne etsem bilemez bir hali var. Bakın kılıç sekilisinde hareketsizlik söz konusudur. Hani zihnimizde bir şeyleri kurarız, nasıl kurtulacağımız, nasıl yapacağımızı bilemezmişiz gibi görünüyor ama bu dediğim gibi birazcık daha geçmiş hanesinde olduğu için şu an hali hazırda doğru düzgün, mantıklı bir karar verme aşamasında görünüyor ama bu karar da daha ziyade birine danışarak da olabilir ya da o kendi despot ne bileyim benim dediğim doğru haliyle bir şeyleri düşünüyor olabilir. Yani doğru adım yapma derdinde ama burada dediğim gibi şeytan kartı da vardı gündeminde hali hazırda. Burada Aziz kartı. Burada çok radikal, ağır karmatik şeyler olabilir. Çünkü Aziz kartı bizde de karmalardan bahseder. Dediğim gibi şeytan kartı zaten öyle. Hemen yanında bir korku kartı ve kişi içinde bulunduğu durumda bu evliliği kurtarsam mı, bu birlikteliği sürdürsem mi diyenler olabileceği gibi dediğim gibi tekrar geri dönsem mi, nasıl yapsam diye düşünenler de var. Ne yapacağını bilemez bir halde açıkçası. Bakın bazıları dediğim gibi burada şeytan kartı ve potansiyel kartını görünce şunu da söylemek mümkün. Acaba orada da bir aldatma, biraz hilekar durumlar söz konusu mu? Bana düşündürdü. Yani en son bu kısım için almıştım bu desteği. Altta da bir yalnızlık kartı geliyor. Muhtemelen bazıları gerçekten ayrı olup şu an sizin olduğunuz gibi niyet ettiğiniz kişinin yalnız olup olmadığını sorgulamaya çalışan bir insan da olabilir karşı taraf cephesinde.
Bakın yani çok bariz bir enerji var burada. Dediğim gibi yani niyet ettiğiniz kişi bu alanda da doğru dürüst durmayıp e, burada da bir haylazlıklar, bir yaramazlıklar yapmış olabilir. Yani bazılarının gerçekten çocuklar vardır. Bu bağlantıya zarar veren çocuklar olabileceği gibi yani burada dediğim gibi karmatik bir durum olduğu için belki niyet ettiğiniz kişi de ihanete uğramış olabilir ama sanki eylemlerinde bir noktada çok fazla dürüst olmamak yatıyor bu insanın. Yani bir şeyleri hala ben başardım, elde ettim gibi bir düşünce geçiyor. Yani burada eylemlerinde bu kişiye yönelik niyet ettiğiniz kişinin diğer taraftaki kısma yönelik bir ağır bir süreç var. Sabrediyor, bir şeyler yapıyor, hissediyor. Sanki bir şekilde doğru olan buymuş gibi bir süre sessiz kalmak, hareketsiz kalmak. Evet aklında fikrinde bir ne derler buraya hak ettiği değeri vermek olabilir ya da burada parayla ilgili bir mevzu vardır. Belki bunların çok fazla ona zarar getirmemesini istediği için duruyor olabilir. Dediğim gibi çocuksal durumlar da var. Sanki bu alan birazcık daha mücadele edilecek bir alan. Yani belki dediğim gibi bir kısmı evlidir. Acaba işte çocuklar kime ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Mahkemesel bir durumları olabilir burada. Paraların eşit dağıtılması olabilir. Dediğim gibi çocuk durumu vardır. Çocuklarla ilgili sıkıntılar olabilir ama sanki bir şekilde bir haksızlık söz konusu burada ve e, ağır bir süreç ilerliyor gibi görünüyor. Birazcık destek almak istiyorum buraya. Şeytan kartıyla bize ne anlatılmak isteniyor burada? Bakın yani iki kart döndü. Biri kupası, diğeri kılıç beşlisi. Dediğim gibi bu alanda da bir e, aldatılma hikayesi olabilir. Yani bir kıyas durumu söz konusu ve sanki biraz işin içine duygular karışmış. Evet bakın çünkü kupa yedilisi de geliyor. Bir kafa karışıklığı söz konusu ve tamamen duygusal bir birliktelik üzerine. Yani dediğim gibi burada bir aldatma, aldanma hikayesi çok çok bariz. Ya bakın yine şeytan kartı geliyor. Burada aklınızdaki niyet ettiğiniz kişinin aklı başka bir insanda olabileceği gibi bu alanda ne bileyim sadece bir parasal durumlar için bir arada olmuş olabilir. Yani dediğim gibi birazcık maddi durumlar da var ve sanki içine döndüğü zaman, içine kapıldığı zaman yine bir şeytanlık söz konusu ama yani bir alan ona doğru gelmiyor ve meyletmek istediği başka bir insan da var ama şu an hali hazırda içine dönüp neyi nasıl yapacağını çok bilemez bir halde. Dediğim gibi burada yani Aziz'in üzerine şeytan kartı gelmesi, Aziz diyorum pardon, Ermiş kartının üzerine şeytan kartını görüyoruz. Burada gerçekten enteresan durumlar oluyor. Bunun üzerine başka bir destek kartı seçmek istiyorum tarottan ziyade. Burada fark ettiğin ama yine ne derler manipülasyonu, şeytanlığı elden bırakmadığın alanla ilgili bilgi alabilir miyim? Ya bakın ihanet ettiği bir durumdan bahsediyor. Utanç içinde. Ben masum bir insana zarar verdim. Bakın bunun e, aydınlanmasını hali hazırda şu an yaşıyor olabilir. Araya çok fazla zaman girdi diyor olabilir. Ben çünkü burada utanç içinde olduğum bir durum gerçekleştirdim. Kendi içime döndüğüm zaman bunun ne demek olduğunu biliyorum, anlıyorum ama gel gelelim ki doğruyu da bir türlü yapamıyorum. Çünkü öyle bir çıkmazın içine soktum ki kendime yani aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık modunda bir hali var. Yani çünkü hali hazırda yapacak bir şey de yok. Eylem kısmına geldiğim zaman evet doğru. Bakın dediğim gibi burada sizden bu kısım için sordum. Hani buranın eylemlerini ama burada yani haksızlık yaptığını bahsediyor. Belki dediğim gibi sizden ziyade bu sizden sonra hayatını aldığı insanla ilgili de olabilir. Çünkü bu alanla ilgili çok fazla mücadele etmem gerektiğini biliyorum. Ama burada da doğru düzgün davranmadım dediği bir nokta var. Peki şuraya da bir sormak istiyorum. Daha sormadım henüz. Bakın ya çok net bir şey geliyor. Akış geliyor.
Yani deste altıda da bir merak kartı var. Yani burada da dediğim gibi bir ihanet durumu söz konusu olmuş. Eğer beraberlerse, birliktelerse evlilik zarar görecek bir durum söz konusu olabilir. Burada balık hayaller de almak, korku, tedirginlik, seçim yapmak zorunda kalmak ve birazcık hani burada parasal bir mesele de olabileceği gibi dediğim gibi yarattığı o zorlu durumlardan ötürü yani ne yapacağını bilemez bir hali var. Sanki bir ara bunu düzeltir gibi olmuş. Evet ben başardım. Birazcık kurnazlık yaptım. Olanı olduğu gibi göstermedim. Ne bileyim yani kus, kusursuzca burada bir ne derler? Gizli gizli bir şeyler çevirmiş etmiş. Belki hayatına sizden sonra aldığı insanı da bir Ali Cengiz oyunlarıyla kandırmış ve bunun ne derler? Ben bu alanı başardım. Bu böyle bir süre daha gider gibi bir düşünceye kapılmış zamanında. Ama sonra işin içine başka olaylar da girince artık karşı tarafta uyandığı, sezgisel olarak hissettiğini ya da ne bileyim bir şeylerini mi yakaladı? Bir ağır bir süreç var burada. Bütün major kartların gelmesi peki burada çok yani inanılmaz bir süreç var ya. Bu elbette herkese uymayacaktır ama burada çünkü pişman olan, neyi nasıl yapacağını çok bilemeyen bir insan var. Bir tarafı diyor ki yani dediğim gibi burada bir ikiye ayrılacak. Yani bazıları gerçekten evliliğini kurtarmak için ne kadar süre girse de bu süreci bir şekilde iyileştirmeye, düzeltmeye çalışacak insanlar var. Bir kısım içinde ya ben elimden geleni yaptım, bir türlü olmuyor. Bu ilişkiyi kurtarabiliyoruz, ne bir arada kalabiliyoruz deyip kendi yoluna gidip bambaşka bir süreç yaşayacak ve belki bundan sonra büyük bir aydınlanma yaşayacak bir insan var. Şu en son şuna da bir tane kart seçmek istiyorum. Bakın yani yeni başladığımız noktaya geri döndük ve inanılmaz yani arkana kartlar geliyor. Burada gerçekten bir mevzu kesinlikle bitecek. Dediğim gibi ikiye bölündü de demek istemiyorum ama burada bir taraf gerçekten e, bu alan için uğraşacak olabilir. Ben dediğim gibi bu kısım da çok önemli. Belki bu kısım asla kabul etmeyecek buraya yansıyan durumu. Hani bu taraf ne kadar uğraşsa da aklınızdaki, kalbinizdeki kişi yani sizden sonra hayatını alan insanı ya da sizi bırakıp gittiyse bu alana ne kadar uğraşsa da bu kısım onu istemeyecek olabilir. Çünkü burada korkularına rağmen mücadele edecek, ne bileyim planlar, hareketler, doğru düzgün yaklaşımda neler yapacak olursa olsun bu alanda bir tık yorulacak ve komple kapanacak buradaki bir kısım, bir insan için hayat. Yani gerçekten öyle. Dediğim gibi bu kısım burada bu alanı devam ettirmek isteyen bir insan olabileceği gibi bu insanın cevabı çok önemli olacak gerçekten şu an. Yani olası en yakın süreçte burada iki potansiyel var. Biri çabalayacak bu alanı kurtarmak için, düzeltebilmek için. Ama burasının dediğim gibi böyle bir aldatılma durumu söz konusuysa burasının artık daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Çünkü çok öyle bir durum söz konusu. Bakın ne kadar yani sizden uzaklaşmış olsa bile yani çok ağır tabirler var elbette ama yani çok da video içinde böyle şeyler söylemek istemiyorum. Yani gittiği alanda bile boş durmamış bir insan var şu an burada. Belki bu kartları kullanırım diye e, karıyorum. Tamam bunlar zaten ilk seçtiğim kartlardı. Bakın yine deste altında da Aziz'de varmış. Az önce yaptığım gibi bu kısma geçiyorum. Niyet ettiğinizin duygusal olarak hayatında biri olduğunu bildiğiniz kişi aklınızdaki kişiye karşı ne düşünüyor? Onun kartını ne düşünüyor, ne hissediyor kartını alıyorum. Şöyle üstüne koyabilirim.
Bilgiden vazgeçmek. Valla niyet ettiğinizin hayatındaki insan ipleri, dizginleri ele almış olabilir. Çok öyle bir hissettirdi bana. Bakın yani bu durum bir yere varmayacak kartı geldi. Sahicilik kartı, inanç kartı. Yani dediğim gibi çok bariz bir enerji var. Elbette herkese uymayacak. İmparatoriçeyle anlattık. Oyunun sonu gazabınızdan korkuluyor. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağını biliyor. Olmayacağınızı biliyor. Kılıç onlusu. Of dediğim gibi aşk. Of, çok inanılmaz bir enerji var ya. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Şunu şöyle birazcık ittireyim. Kıyamet, cinsellik. Kıyamet kartı da mahkeme kartı. Kılıç üçlüsü, ileri geri. Bakın ya bu kadar olur. Neyi nereye koyacağımı şaşırdım şu an. Değnek ikilisi, sadakat. Kule kartı ama yardımcı deste. Kılıç şövalyesi ki kule kartı aklınızdaki niyet ettiğiniz kişide de gelmişti. Işık yolu destesinden. Tılsım altılısı burada da vardı. Söylenmemiş aşk. Değnek sekizlisi iletişim. Kupa altılısı hissizlik. Bakın çok net bir hikaye var burada. Yani bitmiş diyeceğim ama burada bu insanı tanıyor musunuz bilmiyorum. Sadece hayatında biri olduğunu mu biliyorsunuz bilmiyorum ama buradaki insan çok üzgün. Yani belki sizin bir dönem önce yaşadıklarınızı bu alan için yaşıyor olabilir ama burada ihaneti de görmüş, ihanetle de yüzleşmiş. Dediğim gibi belki sizin aynı süreçleri yaşamış olabilirsiniz. Dediğim gibi çok iyi, başarılı, çok güzel bir insan olabilir, çok yakışıklı bir insan olabilir, çok kendinin farkında bir insanken aklınızdaki niyet ettiğiniz bu kişi bu insanın da hayatına giriyor ve bu insanı tepetaklak etmiş ya. Yani gündeminde aşk, aşk kılıç onlusu ve aşk kartı ya. Böyle bir şey yok. Bu insana e, inanılmaz kötü hissettirmiş. Dediğim gibi bakın hali hazırda bir mahkeme süreçleri de olabilir, boşanacak olabilirler. Bunları düşünüyor olabilir bu insan. Çünkü çok büyük ağır yaralar almış görünüyor. Dediğim gibi aklınızdaki kişi bu insana da bir ileri gitmiştir, bir ileri gitmiştir, bir onunla olmuştur, bir başkalarıyla olmuştur. Ama bu insan da aldatıldığını fark etmiş ve düşünüyor, plan yapıyor. Nasıl olur, bu insan düzelir mi? Belki zamanında bunları düşündü ama geldiği noktada sadakatin ne olduğunu sorguluyor olabilir ya da niyet ettiğiniz bu kişinin çok da sahici, düzgün bir insan olmayacağını idrak etmiş olabilir. Dediğim gibi belki burada bir adalet kartı görmüyorum ama mahkeme kartı da bu insanın bir uyanışa yaşadığını, belki bu ilişkiyi daha fazla sürdürmemenin çok mantıklı bir karar olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü hali hazırda çok fazla özlem duygusu, iletişim, bakın iletişim kartının üzerine değnek sekizlisi geliyor. Yani hali hazırda iletişim kuruyor olabilirler. Söylenmemiş aşk ne kadar bana bunları yaşatsa da ben hala içimde bir yerlerde onu seviyorum dediği bir nokta olabilir. Yani burada çok buram buram ayrılık kokan bir hikaye var. Buradaki insan mahvolmuş. Bakın yani aklınızdaki insanda böyle bir durum söz konusu değil. Yani burada ne yaşattıysa bu insana yine bir kurnazlık peşinde. Ben onu mu yapsam, bunu mu yapsam, geri dönsem mi, onu ikna edebilir miyim? Bu noktada çok fazla bir şey düşünemediğim bir an yaşıyor. Buradaki insan yıkılmış durumda. Yani kuleler, kılıç onlusu, kılıç üçlüsü yani inanılmaz bir şey var ya. Gerçekten inanılmaz bir an var. Bakın yani şu kart da dikkatimi çekti. Bu insan için seçtiğim yerde almaktan çok verme zamanı. Yani zamanında niyet ettiğiniz kişi yine benzer bir stratejiyle belki dediğim gibi bu insanı hayatta tutmak için o kadar çok o insana bir şeyler akıtmıştır, vermiştir, oradan oraya gezdirmiştir, ne bileyim bir sürü şey yapmış olabilir bu insana ve hali hazırda bu insanın bir türlü kendine bağlamış olabilir. Yani burada aldatılmayı da deneyimlemiş bir insan. Hani yıkılmış, etmiş ama belki hali hazırda şey de istediği olabilir bazıları için. Yani onu hayatımda tutmak için birçok şeyi ben de yapmalıyım. Böyle bir durum da yaşıyor olabilir. Çünkü almaktan çok verme zamanı. Hani ben zamanında yeterince aldım. Şimdi belki elimde tutabilmek için ben de tüm imkanımla bir şeyler vermeliyim. Yani yeni ay Başak'ta kartı yine Başak Burcu'yla dediğim gibi burada çok üzgün bir durum söz konusu ya.
Yani bakın yani buradaki kartlar bir türlü boşa çıkmamış. Yani gerçekten bir kısım buradan dersini alıp bu insana güle güle diyecek olabilir. Dediğim gibi evli olanlar varsa boşanmaya gidecek bir süreç olabilir. Burada sadece bu kısımda özleyen o insan belki dayanamayıp bir şans verecek olabilir ama yani bu alan burada da durup böyle şeyler yapmaya devam ettiyse bu ilişki çok kartta dediği gibi bu durum bir yere varmayacak olabilir. Yani bakın bu dönem bir süre önce başlamış olabilir, kapanmış olabilir. Ben Kılıç onlusunun üzerine kart seçtim. Kupa dörtlüsü, değnek onlusu ve İmparatoriçe kartı geldi. Yani bu alan için çok fazla mücadele etmiş olabilir. Bir an sonra demiş olabilir ya ben aşk için neler yapıyorum bu kadar da e, olacak bir şey değil. Yani çok fazla sorumluluk aldım. Bu ilişkinin ihanete rağmen bütün sorumluluğunu ben aldım. Ama gelinen noktada çok bir şey olmuyor deyip tamamen en baştaki haline geri dönmeye çalışıyor olabilir buradaki insan. Birazcık daha devam etmek istiyorum. Bakın değnek yedilisi de bize bazen bazı durumlarda üçlü ilişkilerden bahseder. Çünkü araya bir insanın girmesi ve bununla ilgili mücadele kısmı olması. Buraya bir kart seçtim. Yani şöyle bir şey de var. Yani ben de çok tutkusal yaklaştım diyor olabilir ya da bazıları sizinle ilgili bir durum biliyorsa ne bileyim siz yani bir şekilde hayatına buna rağmen dahil olanlar bunun bedelini ben de ödüyorum dediği bir noktadan olabilir. Çünkü değnek yedilisi, değnek şövalyesi ve ne derler değnek asıyla birlikte sanki bile bile Lades'e de girilmiş olabilir. Yani buradaki insan da uslu durmamış olabilir. Ben kılıç üstüne soru sordum. Buradaki durumu birazcık deşelim ayrıntılar versin diye dedim. Yani buradaki niyet ettiğiniz kişiden de bahsediyor olabilir. Yani burada dediğim gibi bile bile çıkılmış, bile bile yapılmış bir durum söz konusu olabilir. Yani buradaki insan da bir şeyler yapmış olabilir. Yani çok net gelmedi bu kısım. Netleştirmek için bir tane daha alayım ya da. Suçluluk duygusu kılıç sekizlisi. Yani dediğim gibi e, şey de diyor olabilir. Tam bak burada bir kılıç sekizlisi vardı. Niyet ettiğiniz kişi yapmış sanırım ya. Dediğim gibi karmaşık geliyor birazcık enerji en doğrusunu en iyisini siz biliyorsunuzdur. Yani bu alan çok yıpranmış çok kötü hissediyor kendisini. Yani çünkü dediğim gibi sizin gibi o da çok benzer çok kuvvetli duygular hissetmiş olabilir bu alana dair ve yani ne bileyim ruh eşim çok sevdiğim bir insan böyle bir kutsaliyet adetmiş olabilir. Yani bu aşk herkesin başına gelebilecek türden değil deyip böyle bir duruma da karşılaşmış olabilir. Deste altımızda bir kupa sekizlisi. Yani artık ben bu konuyu salmalıyım, bu alandan gitmeliyim. Daha gidebilmek için neler yaşadığım dediği bir süreç. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten çok geldi. Bakın yani alev kartı ve duygusal desteden seçmedim bile. Hadi ondan da seçeyim diyeceğim ama yani çok çok bariz bir durum söz konusu. Kılıçoğlu'nun üzerine hicap, onaylamadığı ve hoş görmediği bir durum içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Ya bakın dediğim gibi bazıları elbette bu durum ne kadar ona kötü hissettirse de yani belki bu durumun kendi kendine dönüşüp düzelebileceğini düşünenler olabileceği gibi artık bizim kavuşmamız çok güç diyenler de var. Ama yani bir dönüşüm bekleyenler de elbette olacaktır burada. Çünkü birazcık da güç mücadelesine dönmüş olabilir. Bakın yani hicap kartı gelince e, türlü türlü senaryolar canlanıyor. Yani burada bu kılıç ordusuyla e, ne demek istiyor acaba bize? Yani çok fazla mücadele ettiği için mi utanç duyuyor? Yoksa hani buradaki bu insan da acaba yanlış bir şey mi yaptı gibi bir sorguya geçirdi beni.
Ya şey sanki ya ben hani bir sürü kurnazlık yaptım, ben de tilkilik yaptım diyor olabilir ama sanki burada aklınızdaki kişiden, niyet ettiğiniz kişiden bahsediyor olabilir. Çünkü o ne bileyim bir oyuncuydu. Ben gelinen noktada buz gibi kaldım. Ben çok üzgünüm. Dediğim gibi bakın burada da Satürn var. Efendime söyleyeyim Oğlak vurgusu böyle bir karmatik bir söz konusu var. Bu insanın duyguları var ve artık dediğim gibi çok düşünmekten, belki uykusuz geceler yapmaktan, belki niyet ettiğiniz bu insan hakkında araştırmalar yapmaktan, e, stratejik hamleler yapmaktan çok utanç duyduğundan bahsediyor olabilir. O beni aldattı, bana oyunlar oynadığı halde ben hala böyle hissettiğim için utanç duyuyorum dediği bir durum bile söz konusu. Özlediğine bile pişman bir insan var burada ya. Yani kartı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama özlem kartının üzerine seçtim. Ya bitmiş yıkılmış bir insan var burada. Bakın deste altımızda da ayrılık kartı. Yani kendi yoluna gitmek isteyen bir insan da var. Çünkü bu alan onu beslemiyor. Bu durumun bir yere varmayacağını bilen bir insan var. İnanır mısınız ben bugün böyle bir açılım yapacağım. Hani nasıl yaparım, insanlar nasıl yapılıyor? Çok güzel kanallarımız var ülkemizde. Birazcık onlardan dediğim hani onlar nasıl yapıyor? Ben kapalı alıyorlar çoğu. Ben de dedim hadi öyle yapayım. E, orada da böyle bir ayrılık havası söz konusuydu. İnanın buraya da öyle bir şey yansıdı. Hatta buraya yansıyan daha beter gibi bir şey. Yani burada gerçekten bir aldatılma, aldanma hikayesi var. Yani bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Peki ne yapmayı düşünüyorsun sen? Ya bakın yani birazcık daha diyeyim. Niyet ettiğiniz kişide ne kadar çok radikal kartlar vardı. Bu insanlar o kadar çok gelmiyor. Yani düşündüğü, planladığı şeyler var. Dediğim gibi birazcık özgüvenini toparlaması için kendisine zaman ayırması gerektiğinin çok farkında. Bir tarafı belki bu durumu açıklığa kaçıştırmak için, daha doğrusu açıklığa kavuşturmak için uğraşmak isteyen bir yanı var. Çünkü burada duyguları çok fazla yoğun olan bir insan var. Bakın kupa sekizlisi ve kılıç ası yani çok net bir bitişten bahsediyor olabilir. Dediğim gibi illa hepsi bu şekilde korkunç bir şekilde arkasına dönüp gidecek değildir ama yani burada bir o eski duygular yok. Yani çünkü güven sarsılmış yaşanılan durumlardan ötürü. Yani hala gitsem mi gitmesem mi tam olarak onun belirsizliği içinde. Ama Tılsım Beşlisi ve hemen beraberinde bir araba kartı bambaşka yollara gitmesi gerektiğinin çok farkında bir insan var. Yani sanki şey diyor, aşk seçilmişler için bir gemidir ve hani bu insan seçilmiş falan değil. Ben ne bileyim çok değer kaybetmiş, değersizliği deneyimlemiş olabilir bu alanda bu insan. Son bir tane daha almak istiyorum. Yani dediğim gibi çok fazla mücadele gerektirecek durumlar söz konusu var burada. Yani dediğim gibi eğer evlilerse belki bu evlilik nasıl bitecek, nasıl sonlanacaklar bunun kararını veremiyor olabilir. Hali hazırda niyet ettiğiniz kişi buraya da bir ileri bir gideri, bir saçma sapan davranışlarla bu insanın aklını karıştırıyor olabilir. Ama sanki çok fazla uğraş gerektireceğini düşündüğü bir noktada ve birazcık güç mücadelesine de dönmüş olabilir. Yani sanki burada bu alandaki insan e, belli bir süre sonra kendi hayatına, sevdiği insanlarla birlikte olmak için bu alana sırtının dönmesinin gerektiğini biliyor olabilir. Son bir tane daha alayım. Bakın yani burada şey de anlatıyor olabilir. Ee, o bir şekilde gününü gün etti, beni aldattı. Ben daha ne yapayım bu alanla ilgili diyor olabilir. Yani bir şekilde hep harekete geçmesi, yani kendine yeni bir yön tayin etmek için kararlı olması gerektiğinin çok fazla bilincinde bir insan var. Bu kadar çok kart seçtim. Yani keşke seçmeseydim. Yani ama belki de akış bunu gerektirdi. Dediğim gibi yani bir karar vermesi gerektiğinin çok farkında, çok bilincinde ama sanki bu vereceği yeni kararla bakın yepyeni sıfırdan bambaşka bir alana meyletmek gerektiğini bilen bir insan var. Elbette bu açılım herkes duymayacaktır ya da bu kısma yansıyan herkes bunu sürdürmeyecektir ama burada ağırlıkta olan enerji bambaşka bir alanlarla
ilgili. Çünkü burada artık bu alan onu beslemiyor. Bu konunun bir yere varmayacağını sahici bir şekilde kabullenmiş bir insan var. Bakın ne kadar hali hazırda çok birlikte yaşadıkları süreci özlese de bu alanla ilgili iletişim kurma ihtiyacı duysa da dediğim gibi yani burada da ağır ihanetler söz konusu olmuş ve bu insan artık tüm bildiği doğrulardan vazgeçmek istiyor görünüyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi bana biraz karmaşık geldi. Umarım size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Yani en azından bildiğiniz kadarıyla örtüşebilir bu bilgiler. Çünkü zor bir açılımdı. Yani karmakarışık bir durum yansıdı. Dediğim gibi bu olan acı çekiyor ama bu aklınızdaki niyet ettiğiniz kişiyi önümüzdeki süreçte değişik değişik sıkıntılar bekliyor olabilir. Çünkü dediğim gibi onun kısmında inanılmaz büyük arkana kartlar vardı. Dediğim gibi sizden sonra o gittiği alanda da bu tarz durumlar yapıyorsa yani ne bileyim ya çok ağır karmasını bildiğin katlaya 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 ne hale getirecek hayatını kim bilir. Neyse çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Sizin de değerli vaktinizi daha almayayım. Dediğim gibi yani buraya yansıyan durumlar böyleydi. Umarım size en doğru mesajları, en doğru bilgileri aktarabilmişimdir. Dilerim her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hatta daha güzel olsun. Allah sizi hep iyi insanlarla, doğru dürüst insanlarla karşılaştırsın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.